Merhaba örgü severler. Pembe Motölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hem kız bebekleriniz için hem erkek bebekleriniz için yapabileceğiniz tığ işi bir yelek çalışması anlatacağım. Yelek çalışmama roba kısmından başlayacağız. Gördüğünüz gibi V yaka şeklinde ilerleyeceğiz. Trabzanlarla robamızı tamamlayacağız. Daha sonra beden kısmımızda modelimizi, örneğimizi koyduktan sonra aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Şöyle bir düğmeye ihtiyacımız olacak. İsterseniz bağcıklı olarak yapmak istiyorsanız düğme de takmayabilirsiniz. Yeleğim en genişlik olarak 26 santim, boy en üstten en alta kadar toplamda 33 santim oldu. İp olarak Kartopu Baby One kullandım. 100 gram 250 metre ölçüsünde anti-peeling özellikle bir iplik. 250 metre özelliğinde iplerinizi kullanabilirsiniz. Renk kodumuz da aynı renkte örmek isteyenler için K493, toplamda 1,5 yumak ip gitti ve 3,00 milim tığ kullandım. Yine sizler elinizi sıkılığına ve G şekline göre tığ numaranızı küçültebilir veya büyütebilirsiniz. İstediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hazırsanız yeleğimizin yapımına geçelim. Gayet kolay ve şık bir yelek. Videomu izledikten sonra sizler de rahatlıkla örebileceksiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi yeleğimizin yapımına geçelim. Yeleğimize Kartopu Baby One ipimizle beraber 3,00 milim tığ ile başlıyoruz. Sizler yine elinizi sıkılığına ve gevşekliğine göre tığ numaranızı küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Şimdi başlangıç aşamasında 43 zincir çekiyorum. Şöyle ilk önce bir sabitliyorum. Daha sonra zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerim ne sıkı olacak ne de gevşek bir şekilde olacak. Şöyle çok sıkacağız ne de gevşek bırakacağız. Şöyle orta bir şekilde zincirimizi çekeceğiz. Toplamda 43 zincir çekeceğiz. Zincirimi çektim. Şimdi trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye bir adet ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra aynı noktanın içine, aynı zincirin içine bir adet daha trabzan yapıyorum. Daha sonra yine tığımın üstüne ipimizi alıp yan taraftaki zincirin üstüne bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincirin üstüne bir adet daha trabzan yapıyorum. Yani burası ön kısmımız. Ön kısmımızdan sonra yuvamız oluştu. Tekrar şimdi kola başlayacağız. Kolda buradaki yuva kısmındaki trabzanımız hariç toplamda 8 adet trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kol için 8 adet trabzanımı yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi
Daha sonra yandaki zincirimizin içine trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle 8 adet trabzandan sonra kol için yandaki zincirin içine bir adet trabzan yaptık. Bir zincir çektik ve aynı noktaya batıp yuvamızı oluşturduk. Daha sonra arka kısım için trabzanlarımızı örüyoruz. Arka kısım için toplamda 18 trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 trabzanımı arka kısım için yaptım. Yan taraftaki trabzanımın içine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra aynı zincirin içine bir adet trabzan daha yapıp yuvamızı oluşturuyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Kol için 8 adet trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 adet trabzanımızı oluşturduktan sonra kol için yan tarafa bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyoruz. Ve yandaki son zincirimize de 2 kez batarak ilk sıramızı bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Burada zincirimizi saymıyoruz. Zincirimizi saymazsak buraya bir çift battık. Daha sonra yuvamızı yaptık. Burası da aynı şekilde. Şimdi bir üst kısma geçiyoruz. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu en köşedeki kısma bir adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı kısma bir adet daha yapıyorum. Yani şu zincirimizi şurada saymamış oluyoruz. En köşedeki yere çift trabzanla basmış oluyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Yandaki trabzanın üstüne batıyoruz. Tekrar sıradaki trabzanın üstüne ikili trabzan yapıyoruz. Ve yuva kısmına geldik. Yuvanın içine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, 2 adet ikili trabzan. Yuvalarımız da ilk sırada bir trabzan, bir zincir, bir trabzan şeklindeydi. Bu sırada ise 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan şeklinde. Aradaki kol için gerekli olan trabzanları yuva kısmına kadar örüyoruz.
Şöyle sıra ile trabzanların üstünü trabzan şeklinde örerek yuva kısmına kadar ilerliyoruz. Tekrar yuvamızın olduğu noktaya geldim. Yuvamızın içine yine 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 adet ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Aynı noktaya 2 adet ikili trabzanımı tekrardan yaptım. Arka kısma geçiyoruz. Arka kısımdaki trabzanlarımızın üstünü yine trabzanlar şeklinde yapıp tekrar diğer yuvanın olduğu noktaya kadar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Trabzanlarımızı yapıp yuvamızın olduğu noktaya kadar geliyoruz. Bu şekilde ilerleyelim. Trabzanlarımızı yapıyoruz ve yuvamızın olduğu noktaya kadar geldik. Yuvamızın olduğu yere ne yapıyorduk? 2 trabzan, bir zincir ve 2 trabzan şeklinde. Aynı yuvaya 2 adet ikili trabzan, bir zincir ve 2 adet ikili trabzan şeklinde. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan şeklinde yuvamızı yaptıktan sonra koldaki trabzanlarımızı ilerletiyoruz. Her sırada yuvalarla beraber artış yapacağız. Bir sırada bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, diğer sırada 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan şeklinde. Şöyle yuvaya geldik. Yuvada 2 trabzan yapıyoruz. Bir zincir, 2 trabzan, bir zincir, iki trabzan, bir zincir, 2 trabzan şeklinde yaptık. Şimdi ön kısımdaki trabzanlarımızı trabzan yapıyoruz. Yine en sondaki diğer tarafta başlangıçta yaptığımız gibi burada da en köşedeki yere 2 adet ikili trabzanımı yaptım. Ve burada gördüğünüz gibi çift battım aynı noktaya. 2, 4, 6 arttırdığımız yerle beraber 6 adet ikili trabzanım oldu. Bu kısımda da aynı şekilde zincirimizi saymıyoruz. 2, 4, 6 adet ikili trabzan oldu. Daha sonra bir üst kısma çıkıyoruz. Üst zincirimizi çekiyoruz. Tekrar şu en köşedeki noktaya 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Sonrasında diğer trabzanlarımın üstüne teker teker ikili trabzan yaparak yuvalarımızın olduğu noktaya kadar ilerliyoruz. Ve yuvamızın içine bir adet ikili trabzan, bir zincir ve bir adet ikili trabzan şeklinde. Burası bizim 3.
sıramız. Daha sonra diğer trabzanlarımızın üstünü yine trabzanlarla örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örneğimiz bu şekilde ilerleyecek. Kenar kısımlarında gösterdiğim gibi çift batarak ilerleyeceğiz. Burası bizim ön kısmımız. Böyle V şeklinde bir çalışmamız olacak. Yuvalarımıza da dediğim gibi bir sırada bir trabzan bir zincir, diğer sırada iki trabzan bir zincir iki trabzan şeklinde robamızı ilerletelim. İstediğimiz boyuta geldiğinde tekrar devam edelim. Robamı arttırmalarla beraber devam ettirdim. Toplamda 11 sıra ördüm. 11 sıram benim elime göre toplamda 10 santim oldu. Sizler isterseniz daha fazla arttırabilirsiniz. Şimdi kol birleştirme çalışması yapacağız. Şöyle kollarımızı birleştireceğiz ve sadece bedenimizi örmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ve dibindeki yuvaya batıyorum. Çift batıyorduk. Artık bütün trabzanlarımıza tek batarak ilerleyeceğiz. Her bir trabzanımızın üstüne teker teker batarak kolumuzun olduğu noktaya kadar geleceğiz. Her bir trabzanımıza ikili trabzanlarımızı batıyoruz. Yuvamızın olduğu noktaya kadar geldim ve yuvamızın içine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Ve 5 zincir çekeceğiz. Bu zincirlerimizi biraz gevşek bir şekilde çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve tığımızın üstüne ipimizi alalım. Gelelim şuraya şöyle birleştirip yuvamızın olduğu noktaya bir adet ikili trabzan yaparak birleştirelim. Daha sonra tekrar aynı yuvanın içine bir adet daha yapıyoruz. Sonrasında arkadaki trabzanlarımızı örüp tekrar diğer yuvanın içine geliyoruz. Her bir trabzanın üstüne bir adet trabzan yapıyoruz. Diğer yuvamızın olduğu noktaya kadar geldim. Bu yuvamızın olduğu yere de 2 adet trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Geliyorum. Ve yuvamızın olduğu noktaya bir adet ikili trabzanla birleştiriyorum. Buraya bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Yuvamızdan çıkıp sıradaki trabzanlarımızın üstünü teker teker trabzanlar yaparak birleştirme çalışmamızı kollarda yapmış oluyoruz. Sadece beden kısmımızı öreceğiz. Örgümüzün bu arada ters tarafındayız. Ters tarafında bu birleştirme çalışmasını yaptık. Düz tarafında modelimizi kuracağız. Şimdi ön tarafa geldiğimizde modelimizi kurmaya devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Köşedeki noktaya da bir adet ikili trabzan batıp sıramızı sonlandıracağız. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şu en sondaki noktaya bir adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Ön yüzde şimdi örnek çalışmamızı yapacağız. Örneğimiz 3 ve 3'ün katları şeklinde
olacak. Şimdi hemen zinciri saymadan dip tarafına batıyoruz. Daha sonra yanındakine batıyoruz ve burada iki trabzanımız yan yana oluyor. Modelimiz haricinde. Tığımızın üstüne ipimizi alıp bir adet trabzan atlıyoruz. İkinciye bir adet trabzan yapıyoruz. Yanındakine bir adet daha yapıyoruz. Daha sonra tığımızın üstüne ipimizi alıp bu batmadığımız trabzanın içine tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir trabzan atlıyoruz. İkinciye bir trabzan yapıyoruz. Sıradakine üçüncüye bir trabzan yapıyoruz. Atladığımız trabzanın içine bir trabzan yaparak modelimizi yapıyoruz. Daha sonra yine bir trabzan atlıyoruz. İkinciye bir trabzan yapıyoruz. Sıradakine bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra tığımızın üstüne ipimizi alıp geri dönüyoruz ve batmadığımız trabzanın üstüne batıyoruz. Tekrar bir trabzan atlıyorum. İkinciye bir trabzan, üçüncüye bir trabzan, tığımızın üstüne ipimizi alıp geri dönüyoruz. Sıradaki trabzanın üstüne basmıyoruz. İkinciye bir trabzan, üçüncüye bir trabzan, tığımızın üstüne ipimizi alıp batmadığımız trabzana batıyoruz. Tekrar bir trabzan atlıyoruz. İkinciye bir trabzan, üçüncüye bir trabzan, tığımızın üstüne ipimizi alıp geri dönüyoruz ve trabzanımızın üstüne batıyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Tekrar bir trabzan atlıyoruz. İkinciye ve üçüncüye birer trabzan yapıyoruz. Daha sonra geri dönüp trabzanımızın üstüne boşlukta yani batmadığımız trabzana batıp gördüğünüz gibi çapraz şeklinde modelimizi yapmış oluyoruz. Yine sıradakinin 1 2 3 1 atlıyoruz. İkinciye ve üçüncüye bir trabzan yapıyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi alıp tekrar batmadığımız trabzanın üstüne batıyoruz. Bir atlıyoruz. İkinciye ve üçüncüye trabzanımızı yapıyoruz. Batmadığımız trabzanın üstüne batıp trabzanımızı yapıyoruz. Zincirli kısmımıza geldik. Bu kısımda da yine aynı şekilde bir atlıyorum. İkinci zincirin içine bir trabzan yapıyorum. Üçüncü zincirin üstüne bir trabzan yapıyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz ve batmadığımız zincirin içine batıp yine aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Şöyle tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Sıradaki zincirin üstüne batıyoruz. Daha sonra bir adet trabzanın üstüne batıyoruz ve tığımızın üstüne ipimizi alarak batmadığımız zincirin içine batıp çapraz trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir trabzan atlıyorum. Yine sıradaki trabzanın üstüne bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum ve batmadığım trabzanın üstüne batıyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye ve üçüncüye bir trabzan yapıyorum. Batmadığım trabzanın içine batıp bir trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi kol altında yine zincirimizin üstüne modelimizi yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yine diğer kol altındaki zincir kısmına da aynı işlemi uygulayacağız. Ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonuna kadar geldim. Son
örneğimi de yaptım. Daha sonra yine bir trabzan atlayıp köşe noktasına 2 adet yan yana trabzanımızı yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve her bir trabzanın içine bir adet sık iğne yapıyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi almadan her bir yuvanın içine bir adet sık iğne çalışmamızı yapıyoruz. İlk sıra model çalışmamızdı. İkinci sıra sık iğne çalışmamız. Sıra sonuna kadar bütün trabzanların üstünü sık iğnelerle doldurup tamamlayalım. Daha sonra üçüncü sıramızda yine modelimizin tekrar edelim. Sık iğne sırasını tamamladım. Modelimiz toplamda 2 sıradan oluşacak. Birincisi model sıramız, ikincisi sık iğne sıramız. Şimdi yine 3. sıramızda 1. model sıramızın tekrarı olacak. Yine 3 zincir çekiyorum. Dönüyoruz. Dibine batıyoruz. Tekrar yanındaki trabzanın üstüne batıp 2 adet trabzan elde ediyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Bir adet atlıyoruz. İkinciye trabzan, üçüncüye trabzan. Daha sonra tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Şu batmadığımız trabzanın içine bir adet trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra bir adet trabzan atlıyoruz. İkinciye ve üçüncüye birer adet trabzan yapıyoruz. Daha sonra batmadığımız yuvanın içine dönüp trabzanımızı yapıyoruz. Modellerimiz yine ilk sıradaki modellerin üst kısmına geliyor. Bir tane atlıyoruz. İkinciye bir adet trabzan. Üçüncüye bir adet trabzan. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz ve geriye dönüp batmadığımız trabzanın üstüne batıyoruz. Daha sonra sıradaki trabzanımızı atlıyoruz. İkinciye ve üçüncüye trabzanlarımızı yapıyoruz. Batmadığımız trabzanın üstüne batıyoruz. Birinciye atlıyoruz. İkinciye ve üçüncüye batmadığımız trabzanın üstüne ikinci ve üçüncüye trabzan yapıp batmadığımız trabzanın üstüne batıyoruz. Tekrar sıradaki trabzanımızı atlıyoruz. İkinciye ve üçüncüye batıyoruz. Batmadığımız trabzanın üstüne batıp bir trabzan yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Hep birinci ve ikinci sırada yaptığımız işlemlerin tekrarını yapacağız. Bu sıra model sırası. Modeller hep üst üste denk gelecek. Sık iğne çalışmasını ara kısmına yapacağız. Eğer sık iğne çalışmasında herhangi bir arttırma veya eksiltme yanlışlıkla yaparsanız üst kısımda zaten modellerimiz denk gelmeyecektir. Bunlara dikkat ederek modelimizin beden kısmını, yani yeleğimizin beden kısmını aşağıya doğru yeterli uzunlukta örelim. Daha sonra kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Yeleğimin beden kısmını tamamladım. Bir örnek sırası, bir sık iğne olacak şekilde aşağıya doğru ilerledim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 13 adet model sırası yaptık. Daha sonra 2 sıra, şöyle göstereyim. 2 sıra sık iğne sırası yaptık. Şimdi yeleğimizin her bir tarafını sık iğnelerle beraber doldurmaya başlayacağız. Kenar bölüme geldik. En son sık iğne ile bitirmiştik ve aynı yere bir adet sık iğne daha yapıyoruz. Daha sonra trabzan, şurada bir tane daha sık iğnemiz var. Oraya da batıyoruz. Trabzan olan bölüme 2 adet boşluğa, sık iğne olan bölüme de 1 adet sık iğne.
Şöyle yapalım. Tekrar trabzan olan bölüme geliyoruz. Şu trabzanımızın ara kısmına 2 adet sık iğne batıyoruz. Böyle gayet bol bir şekilde sık iğnelerimizi batıyoruz. 3 tane de batabilirsiniz eğer eliniz çok sıkıysa. Daha sonra sık iğneye bir tane sık iğne, trabzan boşluğuna 2 tane sık iğne, sık iğneye bir tane sık iğne, trabzan boşluğuna 2 adet sık iğne. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir görüntü sağlıyoruz. Devam ediyoruz. Sık iğneye bir tane sık iğne, trabzan bölümüne 2 tane sık iğne. Bir sık iğne, trabzan bölümüne 2 tane sık iğne. Bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Şu bölüme kadar gelelim. Model kısmımızı sık iğnelerle doldurup şu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi trabzanlı olan bölüme geliyoruz. Artık burada herhangi bir sık iğne çalışmamız yok. Burada trabzanların arasına, boşluklara 2 adet sık iğne, diğer trabzan boşluğuna 2 adet sık iğne. Trabzan boşluklarına sık iğneleri bata bata ilerliyoruz. Tekrar buradaki yere geliyoruz. Yaka kısmına kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sık iğne çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi yaka kısmını da sizlere göstereceğim. Daha sonra diğer taraf aynı şekilde yapılacağı için devamını göstermeyeceğim. Şu yaka kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Her bir trabzan boşluğuna sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ve şu en son yere de batalım 2 kere. Daha sonra üst kısımdaki trabzanların olduğu şu ara kısma bir adet sık iğne. Tekrar diğer trabzanın arasına bir sık iğne. Trabzanın arasına bir sık iğne. Boşluklara batıyoruz. Zincirimizin üstüne değil, trabzan boşluklarına birer adet batarak ilerliyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra yine buradaki trabzan bölümüne gelip trabzan aralarına 2 adet sık iğne, yine model kısmımıza gelip model kısmımızda aynı diğer tarafta olduğu gibi sık iğnelerimizi yapıp en uç kısımda bitiriyoruz. Yeleğimizin her bir köşesini sık iğnelerle doldurup şöyle düz bir hat oluşturdum. Gördüğünüz gibi gayet şık bir yelek oldu. Bir adet düğme de diktim. İsterseniz bağcıklı olarak da yapabilirsiniz. Sizin arzunuza, isteğinize kalmış. Gördüğünüz gibi bebekleriniz için ister kız ister erkek bebeklerinizi yapabileceğiniz güzel bir model. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.